Arda Güler, Real Madrid'in joker futbolcusu. Real Madrid, Manchester City maçına 2 yıldız futbolcusundan yoksun bir şekilde çıkacak. Arbeloa altyapıdan sadece tek bir futbolcuyu A takıma çıkarttı. Bu futbolcu kim? Lamine Yamal ilk hat-trick'ini yaptı. Kvaratskhelia Erzurumspor'un gönderisini beğendi. Hakan Çalhanoğlu sakatlığının ardından golle döndü. Rodrigo'nun Mesut Özil hakkında yaptığı açıklama. Arda Güler'den haberler, Real Madrid'den haberler. Hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhaba dostlar, hoş geldiniz. Pazartesi günü bu orta saha oyuncularını test etme günü arkadaşlar. Bir Real Madrid taraftarı böyle bir şey paylaşmış. Bir önceki videomuzda Arda Güler'i buradan çıkarmışlardı. Arda Güler 10 numara pozisyonda gözüküyor. Thiago solda, Valverde sağda, Tchouaméni de arkalarında gözüküyor. Bakalım bu dörtlü daha mı iyi olacak? Kamavinga'yı çıkarmışlar bu sefer de. Yani Thiago neden bu kadar böyle bir anda parladı, çıktı haberleri? Marca gazetesi, AS gazetesi yazdı. Yani sürekli bu çocuğun haberleri var. Pedri vari bir oyuncu deniliyor. Siz Thiago'da bir gelecek görüyor musunuz? Sizce Real Madrid oyuncusu olabilir mi? Real Madrid, VAR'ın uygulamaya konulmasından bu yana en çok penaltı kazanan takım oldu. Yani Mbappe. Mbappe de bundan bayağı bir faydalandı dostlar. Tabii ki de Mbappe gelmeden önce VAR sistemi çıkmıştı ama Mbappe de bundan bayağı bir faydalandı. Jude Bellingham'ın Manchester City'ye karşı oynanacak maçta forma giymeyeceği tahmin ediliyor arkadaşlar. Şüpheleri oldukça yüksek. Hem Bellingham olmayacak, bir sürpriz isim daha var arkadaşlar. O da olmayacak büyük ihtimalle. 2026 yılı en değerli milli futbol takımları. İngiltere 1. sırada arkadaşlar. Fransa 2, İspanya 3. Türkiye'de 10. sırada yer almış dostlar. Oyuncularımızın sürekli Avrupa'da oynuyor olması, ülkemizin kulüp takımlarının Şampiyonlar Ligi, UEFA, Avrupa Ligi'nde sürekli olarak yer alıyor olması, oralarda kalıyor olması bu değerleri daha çok arttıracaktır. Çünkü oyuncular transfer ettikçe, oyuncuların değeri arttıkça biz de burada yükselişe geçeceğiz tabii ki de. Bugünkü antrenman sırasında Arda Güler ve Rodrigo da pazartesi günü oynanacak maçla beraber dönüyor arkadaşlar kadroya. Bakalım kimin yerini alacak, kim yedek kulübesine gidecek, kim ilk 11'de kalmaya devam edecek, merakla bekliyor olacağız. Eder Militao, Valdebebas da hem topla hem de topsuz olarak iyileşme çalışmalarını sürdürüyor. O en son oynadığında dolar kaç paraydı bilmiyorum da bayağı bir uzun süre oldu arkadaşlar. İyileşiyor, 1-2 maç oynuyor, tekrar sakatlığını yükseliyor. Gerçekten zor bir durum. Son dakika Dean Huijsen takımla birlikte antrenmanlara geri döndü. Bu da sevindirici bir haber çünkü defans oyuncusu kalmadı Arbeloa'nın elinde. Altyapıdan oyuncu çekmeyi falan düşünüyordu. Bakalım savunma hattında kimler oynayacak? Madridliler, işte Mart ayı takviminiz. Evet, takvimde böyle arkadaşlar. Göz atmak isteyenler videoyu durdurup kontrol edebilir arkadaşlar. Bir önceki videoda da bunu geniş bir şekilde son 6 maçlık bölümü sizlere göstermiştik. Son dakika Thiago yarın Castilla ile oynamayacak. Real Madrid'in altyapı takımında oynamayacak. O artık A takımda kalacak. Tek akademi oyuncusu Marca gazetesinin haberi. Dostlar bana tepki göstermişsiniz de ben bu haberlerin hepsini Marca gazetesi ve AS gazetesinden alıyorum. Bunlar da İspanya'nın en büyük gazeteleri ve Real Madrid'e yakınlığıyla biliniyor bu gazetelerin. Sanki bu oyuncuyu kadroya ben çağırmışım gibi bana tepki veriyorsunuz. Bu açıklamayı ben yapmadım. Arbeloa yaptı. Bu seçimi Arbeloa yaptı. Bu haberi de Marca yaptı. Ben de sadece bu haberleri sizlere sunuyorum dostlar. Açıklamak istedim. Sanki kardeşim yalan haber çıkarıyorsun. Ben haber çıkarmıyorum arkadaşlar. Marca gazetesi yazıyor. Açıklayan da Arbeloa. Ben sadece bu haberi bulup sizlere sunuyorum. Bu haberi ben çıkarmışım gibi bana yalan haber demeniz özellikle çok komiğime gitti. Çünkü haber gerçek. Bir de bu haberi ben dünya geneline ben yayamam. Çünkü benim 6000 abonem falan var. Yani böyle bir ses getirecek bir şey yapamam tabii ki de. Bu haberleri biz sadece sunuyoruz dostlar. Bilginiz olsun. Nicelikten ziyade nitelik. La Fabrica 19 maçta bir hat-trick Gonzalo. 141 maçta bir hat-trick Lamine Yamal ilk hat-trick'ini yaptı arkadaşlar. Oysa ki 19 maçta Gonzalo da yapmıştı. Hat-trick falan çok önemli değil. Ama Lamine Yamal'ın da bu zamana kadar hat-trick yapamaması ilginç. Evet, günün en ilginç haberi dostlar. Kvaratskhelia Erzurumspor galibiyet serisi paylaşımını beğendi. Şimdi hemen aynı şey diyeceksiniz. Yalan haber yapıyor. Bunu Grok'a sormuşlar arkadaşlar. İki Gürcü futbolcu dayanışması. Kvaratskhelia hemşerisi Guram'ın Erzurumspor'daki galibiyet serisi paylaşımını beğenmiş. Spor gündemi bu kadar basit. Buna da yalan haber diyebilirsiniz diye açtım gösterdim. Okan Buruk, Juventus turun favorisiydi ama Galatasaray geçti.
Burada da Liverpool turun favorisi. Biz de turu geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız ama Liverpool'la Juventus'u bir tutamayız. Liverpool Juventus'a göre çok kompakt bir takım. Tabii çok fazla eksiklikleri var. Isak sakat, Wirtz sakat. Artı yönler olarak da bunlar sayabiliriz. Galatasaray buradan bir galibiyet, bir beraberlik alabilir mi bilmiyoruz. Turu geçebilir mi hiç tahmin edemiyorum. Sizlerin tahminleri nedir? Yorumlar kısmına yazın bakalım. Dostlar, sizden bir ricam olacak. Videomuzu beğendikten sonra lütfen hype hakkınızı kullanmayı unutmayın ve kanalıma da abone olduktan sonra bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Rüdiger'in sürpriz ziyareti, Arda'nın yüzü. Evet, Arda'nın o çok sevindiğimiz golünde, iptal olan golünde Rüdiger'in Arda Güler'le yaşadığı sevinç ona çok yakın bir abi gibi davranıyor. Secde sevincini de yaptılar arkadaşlar. Bu sevinci de yaptılar ama maalesef gol iptal edildi. Hala aklıma geldikçe üzülüyorum ya. Carrusel Deportivo'nun haberine göre Mbappe 3 hafta sahalardan uzak kalacak. Habere göre Real Madrid, Fransız oyuncunun Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester City ile oynanacak rövanş maçında kadroya dönmesi hedefleniyor. Yani Bernabeu'da oynanacak olan ilk maçta hem Bellingham yok hem de Kylian Mbappe yok. Gerçekten sıkıntılı bir durum ama karşı tarafta da Haaland sakatlanmış sanırım dostlar. Ona da bakacağız o habere de. Gelecek yıl Real Madrid'de bu 3 oyuncuya kesinlikle ihtiyacımız var. Bu çok önemli. Tamam, ben de bunları gördüğüm zaman evet Arda'yı satacaklar, Arda yedek kalacak diyorum. Belki de Arda ile birlikte oynamaları için bu oyuncuları istiyorlar. Belki de Arda ile birlikte oynasın diye bu oyuncular alınıyordur. Tabii ki de Nico Paz'ı bunun için saymıyorum. Nico Paz'la Arda Güler aynı bölgenin oyuncusu ama Vitinha Arda Güler'in performansına katkıda bulunacaktır. Arda Güler'in gelişiminde etkili bir rol oynayacaktır. Onun yükünü azaltacaktır Vitinha. Bence en gerekli transfer Vitinha. Evet, bugün Roma ile Juventus'un maçı var dostlar. İsterseniz bunu da yayında izleyebiliriz sizlerle beraber. Kenan Yıldız olacak ve karşıda da tabii ki de Zeki Çelik olacak. İki Türk yıldızımız, iki milli yıldızımızın maçını isterseniz birlikte izleriz dostlar. Ve maç önü de yayın yapacağız. Bu maçın öncesinde yayın yapacağız. Hepiniz de canlı yayınımıza bekliyoruz. Jude Bellingham Real Madrid'e işte böyle başladı. 3 maçta 4 gol 1 asist. Evet, 3 kez de maçın oyuncusu ödülünü alarak başlamış. Gerçekten inanılmaz bir başlangıç yapmış zamanında. Rodrigo'nun pazartesi akşamı Getafe maçında sahaya dönmesi bekleniliyor. Haber bu. FIFA sahada rakibiyle konuşurken ağzında kapatmayı tüm oyunculara yasaklayacak. Yani bunu yasaklamak nasıl oluyor? Kart cezası olursa tabii ki de bu yasaklanabilir. Yani uygulanabilir. AS gazetesinin haberi. Yine benim haberim değil. AS gazetesi söylüyor. Bu sezon Serie A'da en fazla gol ve asist üreten oyuncular Kenan Yıldız'ı direkt söylüyorum. 4. sırada 13 maçta 8 gol 5 asist arkadaşlar. Di Marco'nun asistine bakar mısınız? İnanılmaz bir asist sayısı, inanılmaz. Gerçekten çok iyi bir asist sayısı. Evet, yine mutlu bir haber. Hakan Çalhanoğlu 3 maçlık aranın ardından golle geri döndü. Penaltıdan kaleciyi ters köşeye yatırdı. Onu da tebrik ediyoruz. Sağlığına kavuşsun çünkü milli maç yaklaşıyor dostlar. 18 yaşındaki Lamine Yamal kariyerindeki 100. gol katkısına ulaştı. 48 gol, 52 asist. Allah, çok iyi sayı ya. Arda Güler'in sanırım 15 golü vardı. Asistini tam hatırlamıyorum ama tabii ki de pozisyonları çok farklı. O orada kral gibi takılıyor. Arda Güler diken üstünde oynuyor maalesef. Lamine Yamal orucunu açtı. Barcelona'da tek oruç tutan oyuncuymuş kendisi. Ve Lamine Yamal'ın diğer bir açıklaması, Ramazan'da açım ama iyiyim ve mutluyum. Hat-trick yaptı. Gerçekten 3 golü de çok güzeldi. Özellikle 3. golde Pedri'nin attığı pas inanılmazdı. Pep Guardiola, Ramazan nedeniyle oruç tutan insanlar var. Niye oyuna 1-2 dakika ara verilince yuhalıyorsunuz? Bugün neler oldu izleyin. Bütün mesele tüm dinlere saygı göstermektir. Ya gerçekten bu adam çok kral bir adam ya. Bir dine mensup olmayabilirsin. Yani o dinle alakan olmayabilir ama saygı göstermek zorundasınız. Mbappe ve Jude Bellingham'ın her ikisi de Manchester City ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Evet, söylemiştik arkadaşlar, bu 2 yıldız oyuncusundan yoksun olacak. Zabıtaya yıldız demeyelim, bence Arda Güler ondan daha yıldız. Yine zabıta çalışmalara başlamış ve gym yapıyorlar. Gym'delerdi bugün. Salonda çalışıyorlardı. Geri dönmeye hazırlanıyor. Evet, Pep Guardiola. Haaland'ın ne zaman döneceğini bilmiyorum. Mbappe yok, karşıda da Haaland yok. İlk maç için durumlar eşit gibi gözüküyor. Bu Dünya Kupası'nda VAR'a korner vuruşları ve ikinci sarı kartlar eklenecek, BBC'nin haberi. Yani yanlış, hatalı bir korner kararı varsa VAR bunu düzeltecek ve ikinci sarı kartı da VAR hatalıysa düzeltecek. Çok önemli arkadaşlar. Güzel bir uygulama olacak. Tabii ki de daha fazla yine futbol seyir zevkinden süre gitmiş olacak. Arbeloa'nın stoper kadrosu giderek zayıflıyor. Marca gazetesinin haberi yine. İlk takımdan 3, Castilla'dan 2 olmak üzere toplam 5 defans oyuncusunun sakat olması nedeniyle teknik direktör
liderliği yeniden ele geçirmek için elinden gelenin en iyisini yapıyor. Herkes sakat savunmada. Sadece bugün Dean Huijsen döndü. Rodrigo kimle oynamayı isterdim? En büyük idolüm Cristiano Ronaldo dışında Mesut Özil'i izlemekten gerçekten keyif aldım. Bana göre pas bulma şekliyle gerçekten çok iyiydi. Mesut'u seviyorsan onun bir klonu Arda Güler de geliyor. Arda Güler'i de izlemekten keyif alacaksındır. Arda Güler'le iyi geçinse sana da çok güzel paslar atacaktır diye düşünüyorum. Arbeloa'nın sisteminde hücumda üçlü bir dizilim olmayacak artık. Üçlü forvet oynuyordu biliyorsunuz. Real Madrid artık 4 orta saha oyuncusu kullanıyor. Bu yüzden Rodrigo'nun yeri yok. Marca gazetesinin haberi yine Rodrigo yok arkadaşlar ama Mbappe'nin yokluğunda forvet oynayacaktır. Vinicius'la beraber oynayabilir. Ama 4-4-2 sistemini ben hiç beğenmiyorum Arbeloa'nın. Arda Güler'in doğum gününü Instagram üzerinden kutlamayan Huijsen 3 gün sonra başka bir arkadaşının doğum gününü kutladı. Evet, Arda Güler'in en yakın arkadaşlarından birisi. Yani kutlamamış, bilemiyorum. Kutlamak zorunda mı onu da bilemiyorum ama kutlaması gerekirdi. Ve Dean Huijsen'in babası Arda Güler ve Dean Huijsen'in birlikte olan bir klibini kendi hikayesinde paylaşmış. Yani babam bile paylaşmış. Sen paylaşmamışsın. Neyse. Evet dostlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuza like attıktan sonra hype hakkını kullanmayı unutma. Video hoşuna gittiyse kanalımıza abone olup bildirim zilini de açmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.